Hadi gelin 1922'de Afyonkarahisar'ın kurtuluşuna ve o döneme ait ilk film görüntülerine hızlıca bir göz atalım. Elimizdeki kaynaklar, büyük taarruz sırasında yaşananların az bilinen detaylarını gözler önüne seriyor. Hem savaşın o şiddetli anlarını hem de cephe gerisindeki insani anları. İlk olarak esir askerlere yapılan muamele var. Bakın, 1922 kışında çekilen görüntülerde esir Yunan askerlerini görüyoruz. Üzerlerinde battaniyeler var, soğuktan korunuyorlar. Peki bu sadece bir merhamet gösterisi mi? Pek sayılmaz. Bu çekimlerin Kızılaç yetkililerine "Bakın biz kurallara uyuyoruz" mesajı vermek için yapıldığı düşünülüyor. Bu esirler daha sonra tahrip ettikleri demiryollarını onarmış ve 1923'te ülkelerine iade edilmişler. İkinci olarak Afyon'un kurtuluşu var ki tam bir yıldırım harekatı. 27 Ağustos'ta Türk ordusu şehre girdiğinde tanıklar bir yıldırım gibiydi diyor. Halk askerleri büyük bir sevinçle karşılıyor. Yunan ordusuysa o kadar panik içinde çekiliyor ki arkalarında devasa miktarda mühimmat bırakıyorlar. Bu haber Ankara'ya ulaştığında ise tabii tam bir bayram havası esiyor. Ve son olarak madalyonun diğer yüzü, yani zaferin insani bedeli. Bir yanda Üsteğmen Agah Bey gibi inanılmaz kahramanlar var. Ağır yaralı olmasına rağmen Kurtkaya Tepesi'nde düşman siperlerine tek başına girip şehit düşüyor. Ama bir de trajediler var. Mesela Çiğiltepe'de hedefini zamanında alamayan Albay Reşat Bey'in bu durumu gururuna yediremeyip intihar etmesi. İşte bu olay, zaferin ne kadar büyük bir baskı ve fedakarlıkla kazanıldığını acı bir şekilde gösteriyor. Kısacası bu kayıtlar sadece bir şehrin kurtuluşunu değil, savaşın merhamet, kahramanlık, trajedi ve zafer gibi ne kadar farklı yüzü olabileceğini belgeliyor.